Babalarından kalan o bir kese altın için canından can bildiği öz abileri onu bu soğuk dağ başında dipsiz bir kuyuya diri diri gömmüştü. Veli, taşın soğuk ve pürüzlü yüzeyine kanayan elleriyle vurdu. Avazı çıktığı kadar haykırdı. Ama cevap veren sadece kendi acı yankısıydı. Dizlerinin üzerine çöktü. İhanetin keskin sızısı, karanlığın korkusunu çoktan bastırmıştı. Günler mi geçti, yoksa saatler mi? Veli bilmiyordu. Umudun tükendiği, nefesinin daraldığı o ince çizgide, mağaranın en dibinden yüzüne vuran cılız, buz gibi bir hava akımı hissetti. Çatlamış dudakları, toprağa bulanmış yüzüyle o akıma doğru taşların üzerinde süründü. Kayaların arasından sızan ince bir ay ışığı hüzmesi. Bu eski bir eşkıya geçidiydi. Ellerini kanatarak, tırnaklarını toprağa geçirerek o daracık yarıktan gökyüzüne, hayata yeniden doğdu. Artık saf ve temiz Veli ölmüş, o toprağın altından bambaşka, suskun bir adam çıkmıştı. Aradan geçen 3 uzun yıl, Tahir ve Bekir, çaldıkları altınlarla kasabada gösterişli bir hayat kurmuş. Ancak haramın ateşi içlerini yavaş yavaş yakmaya başlamıştı. Tahir'in tarlaları hastalıktan kurumuş, Bekir ise amansız bir vicdan azabıyla yatağa düşmüş, aklını yitirmişti. O fırtınalı sonbahar akşamı, Tahir kasabadaki büyük taş duvarlı odasında yalnızlığın dibini sıyırırken ağır meşe kapı gıcırdayarak açıldı. Rüzgarın içeri savurduğu kuru yaprakların arasında o tanıdık silüet belirdi. Eşikte duran adam, saçlarına aklar düşmüş, okyanus gibi derin bakan Veli'den başkası değildi. Üzerinde hala o eski solmuş yeşil kazağı vardı. Tahir, gördüğü hayalet karşısında titreyerek geriledi. Elindeki ince belli çay bardağı yere düşüp tuzla buz oldu. Sen öldün!" diye kekeledi nefesi kesilerek. Veli yavaşça adım attı. Yüzünde ne bir öfke ne de bir intikam hırsı vardı. Sadece acıyan gözlerle tükenmiş abisine baktı. Cebinden babalarının o çok kıymetli ama artık içi bomboş olan eski altın kesesini çıkardı ve tahta masanın üzerine yavaşça bıraktı. "Beni o karanlığa gömdünüz ama," dedi fısıltıyla, sesi odanın duvarlarında bir tokat gibi patlarken, "siz asıl kendinizi o mağarada bıraktınız. Benim içim aydınlık. Ya sizin?" Hikayenin sonuna geldik. İlahi adaletin şaşmadığı bu tarz ibretlik öykülerin devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.